Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 90. bölümünde neler olacak? Yani yaklaşık 2 hafta var sanırım. Çünkü yılbaşında, önümüzdeki hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmayacak diye biliyorum. Yanılıyorsam yorumlarda belirtin. Şimdi abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. En az 200 beğeni bekliyoruz. Çünkü gerçekten ciddi anlamda emek harcıyoruz. Sizlerden de bu emeğe karşı bir destek bekliyoruz. Şimdi konumuza geçersek arkadaşlar. Bu arada abone olun, abonelere özel videolar geliyor. Konumuza geçersek artık maalesef dizi hiç de istediğimiz bir şekilde gitmeyecek. Tam anlamıyla Yalı'nın içerisinde bölünmeler ve Yalı'nın içerisinde çöküşler artık 90. bölüm itibariyle başlayacak ve en az 4 bölüm 5 bölümde bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi neler olacak, yani nasıl dağılacak Yalı, ondan bahsedeceğim. Bu arada Betül diziden çıkacak demiştik sizlere birkaç gün önce. Ve sizlere söylediğimiz gibi de oldu. Betül diziden çıktı arkadaşlar. Yani ne dediysek aslında doğru olarak çıkıyor. Yine rüya değil dedik ki, yine söylüyoruz, yüksek bir ihtimalle Suna ve Ferit'in sahnesi rüya değil. O konuya da geleceğim. Şimdi birazcık Yalı'nın dağılmasından başlamak istiyorum. Yalı tam anlamıyla dağılıyor arkadaşlar. Artık herkes kendine bir rakip buluyor. Bir tek Halis Ağa ile Seyran'ın arası iyi olacak. Çünkü Seyran şirketin yönetimlerini ele aldı. Şirketin tüm anlaşmalarını vesaire Seyran ayarlıyor. Yani Halis Ağa'nın sağ kolu diyebiliriz artık Seyran. O nedenle Halis Ağa ile Seyran arasında e, bir tek iyi olan kişi Halis Ağa ve Seyran olacak. Yalı'da şu anda birkaç bölüm bu şekilde devam edecek. Onun dışında Seyran'a karşı özellikle İfakat ve Orhan tarafından ciddi anlamda arkadaşlar savaş açılacak. Evet, Seyran'ı bitirmek için, Seyran'ın yaptığı işleri kötüye çıkartmak için Orhan ve İfakat ikilisi güçlerini kullanarak Seyran'a karşı kötülük yapacaklar arkadaşlar. Hani İfakat yaklaşık bu bölümlere kadar bu sezon iyiydi. İyi bir rol oynuyordu. Birçok kişinin sevgisini almıştı ama tekrardan Seyran'a düşman olacaklar ve Seyran'ın yaptığı işleri Orhan ile İfakat bozmak için elinden geleni yapacak ve Seyran'ı kötüye çıkartacak. Yani Seyran o işi kötü yapıyormuş gibi gözükecek Halis Ağa karşısında. Bu inanılmaz bir derecede kaosa neden olacak. Yalı'nın içerisinde özellikle en büyük açılan savaşlardan biri bu. Yine aynı zamanda Seyran'ın Suna ile Ferit'i aynı anda görmesi arkadaşlar. Şimdi bu konuya gelirsek. Suna ve Ferit zaten bir kere birlikte olması gerçekten iğrenç bir durumdu. Suna'nın Abidin'e haber vermemesi, bunlar inanılmaz derecede kötü bir haber ama Yalı tam anlamıyla Korhanlar dağılıyor. Abidin büyük hanıma hizmet ediyor. Kazım Ağa yine Abidin'le beraber büyük hanıma hizmet ediyor. Seyran Halis Ağa'nın yanında, Ferit ve Suna birlikte oluyor. Yani Orhan ve İfakat Seyran'a karşı geliyor. Şu an ciddi anlamda Korhanlar dağılmış durumda. Ve ilerleyen bölümlerde de çok rahatlıkla göreceksiniz. Aile düzeyi tam anlamında kalmayacak. Bütün aile yıpranacak. Yani büyük hanım istediği sonuca ulaşmış olacak arkadaşlar. Ama sonrasında tabii ki yine birkaç gelişme olarak aile toparlanacak. Suna ve Ferit'in birlikte olduğu sahneye gelirsek, biliyorsunuz Suna ile Ferit'in aynı evde içmesi zaten bir kere gerçekten çok kötü bir durum. Yani böyle bir senaryo keşke olmasaydı. Ama oldu. Yani bunu üzülerek söylüyoruz ki oldu. Desteklemiyoruz da. Bunu gerçekten kınıyoruz. Keşke olmasaydı. Ama Suna ile Ferit aynı sahnede oldu. Hatta öpüşürken de Seyran gördü. Şimdi evet, işte tam olarak bu çok önemli. Seyran bunu gördü. Seyran tabii ki görebilir. Şimdi bakın, şöyle bir sahne var. O izleyicileri yanıltabilirler. Yani nasıl yanıltabilirler? Şöyle söyleyeyim. Hani Seyran görmüş gibi yapıp aslında Seyran görmemiş olabilir. Hani sadece Seyran'ın görmüş gibi yapıp ondan sonra Seyran kapıyı çalacak yeni bölümde. Tabii ki Seyran sadece görmüş gibi olacak ama görmeyecek. Ardından kapıyı çaldıktan sonra Seyran Ferit ile Suna tamamen hemen toparlanacak. Ardından birlikte kapıyı açacaklar ve bu şekilde Seyran Ferit ile Suna'yı görmüş olacak. Yani Seyran yüksek bir ihtimalle, tahminimizce 90. bölümde Suna ile Ferit'in öpüştüğünü görmeyecek arkadaşlar. Sadece orada Seyran görüyormuş gibi yaptı. Yapımcılar, hani kurgucular, Seyran Suna ile Ferit'i görüyormuş gibi yaptı ve o şekilde gösterdi birçok kişiye, izleyicilere, ama bu o şekilde olmayacak. Dediğim gibi yüksek ihtimalle Seyran kapıyı çalacak, ardından Suna ve Ferit kapıyı açacak ama bir şey olmamış gibi devam edecekler. Ardından tabii ki bu öpüşme vesaire Suna ile Ferit arasında ilerleyen bölümlerde aralarında muhabbet ve sohbet dönecek ve
Bu gidişat hiç iyi olmayacak açıkçası. İlerleyen bölümlerde Suna ile Ferit daha da fazla yakınlaşabilir, daha da fazla yan yana gelebilir. Bir diğer yandan yine söylemem gerekirse yani artık kardeş kardeşe bile düşman. Yani dizide Korhanlar tam anlamıyla dağıldı. Nasıl yani kardeş kardeşe düşman? Suna ile Seyran arasında sıkıntılar var. Normalde Seyran Suna'ya karşı herhangi bir öfke vesaire duymuyor. Yaptığı bazı hatalardan dolayı Suna'ya kızıyor Seyran. Ama ne olursa olsun Seyran her zaman ablasının yanında. Ama Suna o şekilde değil arkadaşlar. Evet, Suna Seyran'a karşı düşman artık. Seyran'a karşı savaş açmış durumda. Hiçbir şekilde Suna artık Seyran'a karşı eskisi gibi bir sevgi göstermeyecek. En büyük sebeplerinden ve olaylarından biri Seyran'ın hamile kalamaması. Evet, Seyran'ın hamile kalamaması ve aynı zamanda Suna'nın hamile kalması. Ve aynı zamanda da Yalı'nın en önemli çocuklarından yani torunlarından birinin Ferit olması. Aslında Suna bir yandan da bunu isteyecek ilerleyen bölümlerde. Göreceksiniz zaten. Hani Suna Ferit'ten çocuğunun olmasını birkaç bölüm sonra isteyecek ve bunu artık dile getirmeye, aklında korumaya çalışacak, başlayacak. Bunu 2-3 bölüm sonra görebilirsiniz. Hani hemen görmeyebilirsiniz ama 2-3 bölüm sonra Suna'nın artık Ferit'ten çocuğunun olsa daha iyi olacağını düşüneceğini görebilirsiniz ve bunu tabii ki isteyecek Suna, çünkü biliyorsunuz Ferit Yalı'nın aslında en değerli torunlarından biri. Çünkü başka bir torun yok. Abidin var ama şimdi Abidin Ferit kadar değerli değil. O nedenle hani sıkıntı. Taşlar tabii ki Yalı'ya geldi. Bir yandan ona da geleceğim şimdi. Hani Suna o yüzden ilerleyen bölümlerde Ferit'e karşı bir aşk duyabilir ve ondan çocuk isteyebilir. Ondan çocuk yapabilir Suna Ferit'e karşı ve bu inanılmaz derecede kötü ve iğrenç bir senaryo açıkçası. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama bunlar yaşanma olasılığı yüksek bir durum. Yani artık tam anlamıyla Seyran gerçekten inanılmaz derecede üzülecek. Seyran'ı üzen sahneler ciddi anlamda çoğalacak ve hani artık kabul edilemeyecek sahneler bile olabilir. Özellikle Seyran için hani kabul edilemeyecek, artık geri dönüşü olmayacak. Ferit'e karşı Seyran'ın geri dönüşü olmayacak sonuçlar doğurabilir. Ferit Seyran ile birlikte olmayabilir artık önümüzdeki bölümlerde. Bu da ciddi anlamda farklı sonuçlar doğuracak. Tabii ki ilerleyen bölümlerde Suna ile Ferit beraber olabilir ve Yalı bu şekilde devam edebilir. Bu da inanılmaz derecede iğrenç bir durum ama artık şirketi Seyran aldığı için şunu söyleyelim. Şirketi de bir yandan Seyran iyi götürecek. Yani İfakat ve Orhan elinden gelen tüm kötülükleri yapsa da, Seyran'ın yaptığı işleri kötüye çıkartmak istese de bunu beceremeyecek veya birkaç bir şey becerecek ama çoğunluğuyla beceremeyecek ve haliyle ne olacak arkadaşlar? Seyran Halis Ağa'nın sağ kolu olacak ve şirketi de iyi bir konuma getirecek. Bir yandan tabii ki Büyük Hanım'la Halis Ağa'nın aynı anda tanışması, yemek yemeleri vesaire, bu inanılmaz derecede gelişme. Çünkü neden? Çünkü artık Halis Ağa ve Büyük Hanım artık yan yana ve Büyük Hanım zaten Halis Ağa'yı bitirmek istiyor. Korhanları bitirmek istiyor. O nedenle inanılmaz derecede de bir şok etkisi yaratacak bu durum. İlerleyen bölümlerde de zaten Halis Ağa ve Büyük Hanım ne kadar hani iyiymiş gibi gözükse de Büyük Hanım Halis Ağa'yı bitirmek için ve Korhanların bütün ailesini bozmak için elinden geleni yapacak. Ya dizi şu anda, ben düşüncemi söylemem gerekirse, inanılmaz derecede kötüye sardı. Yani dizi çok fazla karıştı şu anda. Dediğim gibi bakın, tekrardan sayacağım, hatta birkaç kişi daha ekleyeceğim. Arkadaşlar Suna ve Ferit birleşti. Bununla birlikte Seyran Halis Ağa'nın yanında, ya aslında en iyi kişinin yanında yer alıyor Seyran. Bununla birlikte Orhan ve İfakat Seyran'a düşman. Bununla birlikte yine baktığımızda Abidin Büyük Hanım'ın yanında ve Kazım Ağa da yine Büyük Hanım'ın yanında. Yani Büyük Hanım'la beraber iş yapıyorlar. Abidin evin hizmetlisiyle, eski nişanlısıyla tekrardan konuşuyor ve sıcak sohbetler, sıcak anlar yaşıyor. Yani Abidin de artık Sunay'a karşı eski bir sevgi içinde beslemiyor. Şu an dizi o neden ciddi anlamda karıştı. Seyran deseniz, Seyran Ferit'i ihanet ettiğini birkaç bölüm sonra görecek, öğrenecek. 90. bölümde ben dediğim gibi tahminim onun bir hani böyle yansımasını gösterdiler televizyonda ama şahsen ben onun Seyran'ın görmediğini ve Seyran kapıyı çaldığında da Suna ile Ferit'i sadece yan yana göreceğini ama öpüştüklerini vesaire göreceğini zannetmiyorum. Hani bu
benim düşüncem 90. bölümde böyle olacağını düşünüyorum ki zaten birkaç gün sonra da hani yeni gelişmeler %100 yaşanacaktır ki bunları zaten duyacaksınız benden ama hani dizi şu an inanılmaz derecede kötüye sardı ve aile içerisinde inanılmaz derecede de karışıklıklar oldu. Bu diziyi reytinglerini özellikle inanılmaz bir derecede düşüreceğine eminim. Tabii ki bunu yapmalarının bir sebebi daha var. 2 haftalık ara olduğu için bu 2 haftalık arada hani ciddi anlamda da şöyle isteyebilirler. Hani gündeme gelmek isteyebilir Yalı Çapkını yapımcılar vesaire ama hani bu şekilde gündeme gelmeseydiler gerçekten çok daha güzel olurdu. Açıkçası gerçekten çok daha iyi olurdu Yalı Çapkını için ama bu şekilde gündeme gelmeleri hiç iyi olmadı. Çünkü aile yapısına bir kere uygun değil. Bu arada hani reytinglere gelirsek. Hani reytinglere gelirsek reytingler arttı. Aslında Yalı Çapkını'nın istediği de buydu. Reytingler totalde 4.87'ye çıktı. Geçen hafta 3.99'du. Bu hafta 4.87'ye çıktı ve haliyle reytingler artmış oldu. Yani reytingler arttı ama artık Seyfer izleyicileri, Seyran ve Ferit hayranları, Yalı Çapkını'nın hayranları artık ne kadar reytingler artarsa artsın dizinin 2025'te son bulmasını ve bitmesini istiyor. Hatta dizinin şu an bile bitse bitmesini istiyor açıkçası Seyran ve Ferit hayranları. Ve hani birçok kişi diyor ki değdi mi? Yani bunu yapmanıza değdi mi? Reytingleri az bir şey arttırmanıza değdi mi bu sahneyi vermeniz diyor. Ve 90. bölümde final olsun biz çünkü artık yokuz diyor Yalı Çapkını hayranları ve Seyran ile Ferit hayranları. Ekipçe gerçek bir psikoloğa görünün bence ve bir daha dizi yapmayın demiş mesela bir kişi yorumlarda. Yani ciddi anlamda reytingler hani %1 arttı ama ne kadar artarsa artsın yani o sahnenin verilmesi, o sahnenin televizyonda gözükmesi ve aile yapısının bu şekilde bozulması ciddi anlamda hani diziyi bitirdi. Bu dizinin bence bitiş ve çöküş anıydı. Şahsen ilerleyen bölümlerde reytingler ne kadar artarsa artsın dizi asla eskisi gibi devam etmeyecek ve dizi son bulacak. Ve reytingler aynı zamanda artmayacaktı. Şu an arttı çünkü sosyal medyada ciddi bir anlamda yankı duyurdu. O nedenle arttı ve hani birkaç bölüm sonunda yine reytingler artacaktır ama sonrasında ciddi anlamda da reytinglerde kesinlikle düşüş yaşanacak hani. Ondan sonra zaten dizi final olacaktır. Yani gelişme bu şekilde arkadaşlar. Reyting dediğim gibi artmış. Geçen hafta 3.99'du, bu hafta 4.87. Yani keşke böyle bir şey olmasaydı çünkü Türk aile yapısına da uygun bir şey değil. Umarız hani düzelir deriz. Bizim de aktaracaklarımız bu kadar. Her gün yeni gelişme yaşanıyor. Bizler de sizlere bu gelişmeleri aktaracağız. Yani sizleri de seviyoruz arkadaşlar. Düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Özellikle dizi hakkında düşüncelerinizi, son durumları lütfen yorumlara yazınız. Ve rating için yaptığınız rating yeterince yükselmedi. Şimdi soruyorum, değdi mi bu? Başrol karakterin gelişimini mahvedip özünü mahvetmenize değdi mi diye bir kişi de yine yorum atmış. Diziyi bitirsinler diyenler de gerçekten diziyi ciddi anlamda destekliyorlar. Dizi bitsin diyorlar. Yine İspanyollar da ciddi anlamda dizinin yeni bölümüne karşı hiç iyi karşılamadıklarını söylüyorlar. Bu şekilde sizlere aktaracaklarım. Yeni gelişmeler aktaracağım. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri de çok seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.